Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere su arıtma cihazı neden az su verir? Bazen hiç vermeye de biliyor. İşte bu çok az su vermeye başlıyorsa işte size bunların nedenlerini şimdi anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle bunun nedeni şu gördüğünüz tankımız var arkadaşlar. Bu tankın havası eğer azaldıysa o zaman bu tanktan kaynaklanıyor olabilir. Bu birinci neden arkadaşlar. Bunu nasıl anlarız? Eğer tankın içi su doluyorsa, şöyle baktığınızda eğer ağırsa, su doluysa o zaman arkadaşlar bu basınçtan kaynaklanma olasılığı çok yüksek. Ancak eğer tankınızı şöyle kontrol ettiniz, boş, o zaman arkadaşlar bunun nedeni büyük ihtimal tıkanıklık. Yani filtrelerden birinde tıkanıklık olduğunu gösteriyor. Bu tıkanıklıkta filtreler tıkandığında su geçişi olmadığı için tankımıza su dolmuyor. Arkadaşlar üçüncü bir nedeni sizin dairenize gelen su basıncı. Eğer su basıncınız düşükse bu da tankımızın dolmasını engelliyor. Böylelikle su basıncı düşük olduğunda da çeşmemizden suyumuz az akıyor. Dördüncü nedenimiz de arkadaşlar bu bağlı olan filtreler eğer yanlış bağlanırsa, ki ben bununla karşılaştım. İlk geldiğinde bir ters bağlantı olmuştu. Bundan da kaynaklanabiliyor arkadaşlar. Nedenleri bunlar arkadaşlar. Bunların üzerinde duracaksınız. Öncelikle evimizin su basıncını kontrol edin. Yani çeşmeden bile bunu anlayabiliriz. Eğer suyumuz tazyikli geliyorsa bu bir kere bundan kaynaklanmıyor. Bu az su verme çeşmeden su arıtma cihazımız. O zaman ikinci aşamaya geçip tankımızın havasını kontrol edeceğiz. Bunu basınç ölçerle de kontrol edebiliriz. Ama dediğim gibi eğer tankınız doluysa büyük ihtimal basınçtan arkadaşlar. Ama boşsa bu basınçtan değil arkadaşlar. Boş, yani bunun dolmadığını gösteriyor. Çeşmemizden suyumuz az akıyor. Filtrelerde tıkanıklık var. Ben önce tankımı kontrol ettim. Suyumuz çok az geliyordu. Kontrol ettiğimde tankımın boş olduğunu, çok az dolduğunu fark ettim. Bu sebepten dolayı evimin suyunun basıncı da normal olduğu için bu filtrelerden olduğunu düşündüm ve filtrelere yöneldim arkadaşlar. Şimdi şöyle burada alt kısımda gördüğünüz gibi çıkış kısmı var. Bu bir numaralı filtremiz. Göstereyim arkadaşlar. Bir numaralı filtrenin giriş yeri burası. Çıkış yeri burası. Yani ikinci filtreye buradan bağlanıyor. Baktım filtrem gördüğünüz gibi siyahlaşmış. Bayağı bir pislik var yani. Diğer yeni filtreme baktığımda yanında duruyor arkadaşlar. Tertemiz. Burada dediğim gibi yaptığım nasıl bu tıkanıklığı tespit ettim onu da söyleyeyim. Şurada arkadaşlar şu kısmı bu kısmındaki hortumu ilk filtremiz olduğu için buradaki hortumu çıkarmadım. Şu aşağıyı çıkardım. Vanamızı, tabi bu işlemleri yaparken vanamız kapalı. Vanamızı da kapatmıştım. Sonra burayı, şu kısım takılı, yani şöyle göstereyim. Şu kısım takılı. Şu alt kısımdan su çıkıyorsa bu filtremiz yani sağlam demektir. Eğer çıkmıyorsa tıkalı demektir. Ben bu eski filtreyi de denedim arkadaşlar. Şunu daha sonradan taktım buna, yeni filtreye. Buradaydı, takılıydı. Şu alt kısmını çıkardım. Buradan su gelmiyordu arkadaşlar. Çok az geliyordu. Yani bu filtrenin tıkalı olduğunu tespit ettim. Şimdi bunu değiştireceğim. Eğer ki arkadaşlar bu değiştirme işleminden sonra yine suyum az akarsa bu sefer ikinci filtreye geçeceğim. İkinci filtrenin altındaki bağlantı kısmını çıkaracağım. Yani sırayla 1, 2, 3 diye deneyerek gideceğiz. Ve böylelikle
tıkalı olan filtreleri tespit edeceğiz. Ama ben birinci filtreden başladım. Birinci filtre tıkalı olduğunu tespit ettim. Şimdi bunu değiştireceğim. Eğer normal olarak akarsa o zaman bu tıkalı, bunu değiştireceğim. Öyle deneyeceğim, çeşmemi açıp vanamı açıp. Tabi bu arada bunu da kapattım. Burada vanamız var. Vanamızı da kapattım. Tabi dikkatli olmakta fayda var. Çünkü suyla uğraşıyoruz. Her tarafı su basabilir. O yüzden şimdi şu yeni taktığım filtrenin bu kafa kısmını taktım. Alt kısmını takmadım. Bunu hem deneyeceğim. Bu arada da bu filtremi de temizlemiş olacağım. Yani ilk taktığımızda bir süre su akıtmak, temizlemek iyi oluyor. O yüzden hem temizliğini yapmış hem kontrol etmiş olacağım. Size de bunu göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, vanamı açtım. Gördüğünüz gibi tazyikli bir şekilde suyum buradan akıyor. Suyum buradan akıyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu birinci filtremin tıkalı olduğunu tespit ettim. Bunu tekrar yerine monte edeceğim. Daha sonra tekrar deneyeceğim. Suda artış olursa size de bunu göstereceğim. Bu filtreden, yani diğer filtreler normal, bu filtrenin tıkalı olduğunu anlamış olacağım arkadaşlar. Şimdi bir süre bunu açık bırakıp şu anda da şu yaptığım hareketle arkadaşlar filtre temizliği. Şu anda filtremiz temizleniyor. Gördüğünüz gibi üst kısmı taktım. Alt kısımdan suyumuz çıkıyor. Evet arkadaşlar, daha önce de bahsetmiştim. Birinci filtreden kaynaklanıyor tıkanma. Birinci filtreyi değiştirdim. Musluğumdan su normal akmaya başladı arkadaşlar. Sizlere de şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi zaten birinci filtre çok kötü bir şekilde pislenmiş, tıkanmış. Ondan kaynaklandığını tespit ettim. Diğer nedenlerden de olabilir tabi. Ama benimki bundandı. Diğerleri normaldi. Onları da kontrol ettim. Dediğim gibi kontrollü bir şekilde sırayla test ettim. Ama ilk seferde birinci filtreden olduğu bariz bir şekilde görünüyordu. Suyu açıyorum. Suyum normal akmaya başladı. Tankım tam anlamıyla dolmadı da. Dolunca daha da bu tazcik artacaktır. Umarım bu videom sizlere de faydalı olacak. Dediğim sebeplerden dolayı bu az su akma olayı, musluktan az su akma olayı meydana geliyor. Arıtma cihazımızın. Arkadaşlar, eğer sorularınız olursa yorumlarda elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışırım. Yeni, güzel, faydalı videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kanalım olan Bilgi ve Eğlence Zamanında kalın.